Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle bu güzel tulumun yapacağız. Şu şekilde askılı. Arka tarafında bantımız var. Böyle giyip çıkarması rahat olsun diye şöyle. Tulumumuz şimdi santimlerini vereceğim. Bebeğin zayıflığına, boyunun uzunluğuna, kilosuna göre ölçüler değişiyor. Bu ortalama olarak bir 6 aylık, hatta zayıfsa 9 aylık bebeğe bile olabilecek bir tulum. Bakın şu şekilde göstereyim. Şimdi ben bunun santimlerini vereceğim. Ona göre sayıları artırıp eksiltebilirsiniz. Önce şu yan genişliğini bir söyleyeyim. ...26-27 santim kadar genişliğimiz var. Paça boyu 19,5 santim, 19 santim paça boyumuz var. Tam yüksekliğini de söyleyeyim. Askı dahil. Hani bebeğin boyuna göre yaparsanız 47 santim boy uzunluğu var. A'dan sonra da 22 santim kadar da A'dan sonraki mesafe var. Şimdi ekranda çünkü farklı çıkabiliyor. Bakın çok rahat benim bileğim girebiliyor. Şu şekilde. Evet, tulumumuz bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle Himalaya'nın Medical Baby ipinden kolay bir tulum çalışması yapacağız. İki renkli. Hem beyaz hem de mavi kullandım ama renk tercihleri tamamen size bağlı. İpimiz bebeklere oldukça uygun, antibakteriyel bir ip. Bakın şu şekilde. Metrajını da söyleyeyim, 310 metre. Yani 100 gramlık ip 310 metre. Şimdi ben diğer paçanın bir tanesini hazırladım. Bakın şu şekilde yapacağız. Paça kısmını saç örgüsü böyle burma yapacağız. Daha sonra çizgili şekilde gittim. Ama siz daha yani bu çizgileri daha kalın da koyabilirsiniz. Hatta tek renkte örebilirsiniz. Şimdi bunun için şişimize 50 tane ilmek attım. 50 ilmek attım. Şu anda örgümüzün arka kısmındayız. İki düz ilmekle başlıyoruz. Bir, iki ilmek düz ördüm. İpimi çeviriyorum. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Tekrar çeviriyorum. 2 ilmek düz. İpimi çeviriyorum. 4 ilmek ters. İki düz ve 4 ters olarak devam ediyoruz. Bu arada şiş numaramı söylemedim galiba arkadaşlar. 2 düz. Şiş numaram 3,5. Hadi 2 düz ördüm. 4 tane ters.
sıranın sonuna kadar 2 düz 4 ilmek ters olarak devam ediyoruz. Dört ilmek tersimi ördüm. Sonda 2 ilmeğim var. İkisini düz örüyorum. Şimdi birinci sıramızı yaptık. İkinci sıramıza geldik. Şu anda örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada 6 tane düz örüyoruz. Baştaki 2 ilmeğimiz haraşo olacak. Şu 4 ilmeğimiz saç örgüsü için. Şimdi saç örgülerinin aralarında 2 tane ters ilmeğimiz var. Tekrar 4 ilmek düz. Aralarda 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Ve sıranın sonunda 4 ilmek düzümüzü örüyoruz. 2 3 4. Sondaki 2 ilmek de haraşo olacağı için onları da düz örüyoruz. Toplamda 6 ilmek düz örmüş olduk. Şimdi ikinci sırayı ördük. Üçüncü sıraya geldik. Arkaları hep aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yani gördüğümüz ilmekleri aynı şekilde, sadece başında sonunda 2 ilmeğimiz haroşa. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. İkinciyi düz ördüm. Şimdi arada 4 tane tersimiz var. Ve 2 düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 4 tane ters, 2 tane düz. Şimdi ön yüze geldik. 4. sıradayız. Bakın böyle 4 ilmeği şu şekilde saç örgüsü yapacağız. Bunda saç örgüsü hangi yönü kolay gelirse arkadaşlar öyle yapabilirsiniz. Şimdi baştaki 2 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. İlk ilmeği boşaldım. 2. Daha sonra buradaki 4 ilmeği şöyle sondaki 2 ilmeği alıyorum. Baştaki 2 taneyi çıkardım ve tekrar sol şişime taktım. Ve buradaki 2 ilmeği takıyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeği ördüm. Sayımız az olduğu için burmalarımız çok net belli değil. Bir dahakine daha net belli olacak. Şimdi arada 2 tane ters ilmeğimiz var.
Tekrar 4 tane düz ilmeğimiz var. Sondaki 2 taneye sağ şişimi taktım. Baştaki 2 taneyi çıkarıyorum ve tekrar sol şişime takıyorum. Ve bu ilmekleri yerine alıp örüyorum. 1 2 3 4. Aradaki 2 tersimi yapıyorum. Tekrar 4 tane düz ilmeğimi saç örgüsü yapıyorum. Bu tulumu büyütmek isteyenler arkadaşlar 4 ilmekten saç örgüsü, 2 ilmekte arada terslerimiz var. Yani 6 ilmek veya 12 ilmek büyütebilirler. Yani 50 ilmek başlamıştık. 56'yı veya 62 olarak sayıyı büyütebilirler. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün bu aradaki 4 ilmeklerimizi burmasını yapıyoruz. Bu sırayı sıranın sonuna kadar beraber yapalım. İstedim şu şekilde. Sondaki 2 taneyi şişime takıyorum. Baştaki 2 taneyi çıkarıyorum. Daha sonra çeviriyorum ve bu ilmekleri yerine alıp 4 ilmeği yine düz olarak örüyorum. Arada 2 tane tersimiz var. Ve ön yüzde son 2 ilmeğimiz sarış olduğu için bunları da düz örüyorum. Ve 4. sıramız bitti. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada saç örgülerimiz var. Dediğim gibi büyütmek isteyenler bunu 9 veya 10 yapabilirler. Şimdi arka tarafında 2 düz 4 ters, 2 düz 4 ters, 2 düz 4 ters olarak geliyoruz. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzlerde bu ikinci sıramız, tersini geldik. 1. Şimdi ikinci sıramızı yapıyoruz. 6 tane düz olarak başlıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. 1 2 3 4 5 6. Bunun baştaki 2 tanesi haroşa ilmeğimiz, diğer 4 tanesi burma ilmeğimiz. İkinci sıramızda bu şekilde gidiyoruz. Aralarda 2 ters, 4 düz. Evet, ikinci sıramızda 4 tane burmanın düzü ilmeği, 2 de haroşanın 6 düzle bitirdik. Şimdi 3. sıraya geldik. Arka tarafları hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani 2 düzle başlıyoruz. 4 tane ters.
Şimdi 3. sıradayız. 2 düz 4 ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Yani yine 4. sıramızdayız. 4. sırada burma işlemi yapacağız. Baştaki 2 ilmeği, ilk ilmeği boşaldım. İkincisini ördüm. Bakın bu kenarlarımız haroşa. Şimdi ilk buradaki 4 ilmeği yine aynı şekilde saç örgüsü yapıyoruz. Bakın sondaki 2 ilmeği aldım, çevirdim. Ve şimdi 4 tane ilmeği yine düz olarak örüyorum. Arada 2 tane tersimiz var. Sondaki 2 ilmeği sağ şişime taktım. İlk 2 ilmeği çıkardım. Sol şişime takıyorum. Ve tekrar diğerlerini de ördüğüm şişe alıyorum. Ve 1 2 3 4 ilmek düz olarak örüyorum. Arada 2 tersimiz var. Bütün hepsinin burmalarını yapalım. Daha sonra tersten geldiğimiz sıra 1. Ön yüzdeki sıramız 2. Tekrar tersten geliyoruz 3. 4. sırada yeniden burma yapacağız. Yani bu şekilde bakın şurada göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane burma işlemi yapacağız. Bu burma işlemi 4 tane bitene kadar bu şekilde devam edelim. Her 4. sıra burma yaparak 4 tane burma yaptık. Yani 4, 8, 12, 16, bir de tersini geldim. 17 sıra örmüş olduk. Burası şimdi paça kısmımız. Düz örgüye geçeceğiz. Bundan sonrası düz örgü olacak. Fakat şu ilk sıra giderken bir artırmalar yapacağız. Yani paçamızın üst kısmı biraz bol olacak. Artırmaları da düz örgüye geçiyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, her 4. ilmekte şöyle bir tane dibinden ilmek aldım, takıyorum ve örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeğin dibindeki ilmeği alıyorum ve artırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeğin hemen şuradaki dibindeki ilmeği alıyorum ve bir tane artırma yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeğin dibinden ilmek çıkartarak bir tane artırma yaptım. 1, 2, 3. Her 4. ilmekte bir artırma yaparak sıranın sonuna kadar gidiyorum. 2, 3 ve bir tane artırma yaptım. 3 ilmek ördüm. Bakın hemen şu ilmeği alıyorum ve şişime takıyorum. Örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüm. Eğer 4. ilmeği ters olarak gelirse bakın şuradaki ilmeği aldım. Şişime taktım. Ve onu şöyle örüyorum ki orada bir delik olmasın diye. Tekrar 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 1 ilmek artırıyorum.
Evet, sıranın sonuna kadar bu işlemi yaptım. 50 ilmeğimiz vardı. Her dördüncü ilmekte artırarak, yani 12 ilmekte artırmış olduk. Şu anda toplam sayımız 62 oldu. Bundan sonra paça boyumuz 62 ilmek olarak gidecek. Şimdi ters tarafına gelelim aynı şekilde. Yani artık bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Baştaki haroşalarda dahil, yani arka tarafında ters. İlk ilmeği boşaldım. İkincisinden başlıyorum. Ters örgüme devam ediyorum. Sıranın başına kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi ben burada beyaz rengi ipimi bağlayacağım. Ama tek renk yapacaksanız artık paça boyu olana kadar böyle tek renkte devam edebilirsiniz. Şimdi beyaz renkli ipimi şöyle biraz pay bırakıyorum. Ve renk değiştirdiğim için ilk ilmeği de örüyorum. Ve diğer ipi bu arada yürüteceğim. Yani kenarında düğüm olmasın diye. Bir ilmek boşalıyorum. Bakın ikinci ilmeği örerken alttaki beyaz ipi de şöyle şişin üstüne koyuyorum ki ilmeği yürütüyorum orada ipi. Bir ilmek örüyorum. Diğerini örerken şuradaki beyaz renkli ipi şöyle yürütüyorum. İsterseniz başında düğüm de yapabilirsiniz. Yani şuraya da bağlayabilirsiniz. Sonuçta burası dikişe girecek. Yani orada da görünmeyecektir. Evet, bu kadar yürütmek yeter. Şimdi diğer kalan ilmeklerimin hepsini beyaz renkle örüyorum. Şimdi renk değiştirirken beyaz rengimle bir sıra düz gittim. Arkadan da ikinci sırayı ters geleceğim. Tekrar mavi renge geçeceğim. Ama renk kalınlıkları dediğim gibi yani farklı farklı yapabilirsiniz. Evet, beyaz rengimle bir sıra düz geldim. Şimdi ikinci sırasında ters gidiyorum. İki sıra beyazla ördüm. Yani bir sıra düz gittim, bir sırada arkasını geldim ters olarak. İki sıra beyazla ördüm. Şimdi tekrar mavi renge geçiyorum. İki sırada mavi öreceğim. Tekrar beyaza geçeceğim. Burada renk sıralaması tamamen arkadaşlar. Hani kendiniz farklı birkaç renkli de yapabilirsiniz bu işlemi. Bacak boyu olana kadar böyle dilediğiniz şekilde çizgileri koyabilirsiniz. Şimdi iki sırada mavi, tekrar iki sıra beyaz, iki sıra mavi olarak devam edeceğim. Hatta şu arkada yürüttüğümüz ipi de kesebiliriz. Şu bağladığımız ip, yani onu şöyle çekelim.
Şimdi şunu da göstereyim. Bakın 2 sıra beyaz yaptım. 2 sıra mavi, 2 sıra beyaz, 2 sıra mavi, 2 sıra beyaz. Bu arada 6 sıra mavi kullandım. 2 sıra beyaz, 6 sıra mavi, tekrar beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz. 6 sıra mavi kullandım ve bu şekilde devam ettim. Şöyle göstereyim. Bakın arka tarafı da böyle. Şimdi bu renk sıralamasına göre devam edelim. Sadece şu aralarda 6 sıra mavi kullandım. Diğerleri hep ikişer sıra. Evet, diğer parçayı da aynı seviyeye getirelim arkadaşlar. Şimdi ben iki paçayı da aynı seviyeye getirdim. Düz örgü yapanlar için 2, 4, 6, 8, 10, 6 da burası var. 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 2 sırada mavi var. 44 sıra düz örgü olarak ördüm. Her iki paçayı da aynı seviyeye getirdim. Şimdi burada isterseniz misinalı şişe geçip döne döne yapabilirsiniz. Ben normal şişte yapacağım. Arka ortadan böyle sırt kısmında dikiş olacak. Şimdi bu aralara şu A kısmına ilmek atacağız. Hem iki başa hem de şu orta kısma ilmek atacağız. Bu araya 12 ilmek, kenarlara da 6'şer ilmek ilave edeceğiz. Bu arada bir paçayı keserken şurada mavi ipinizi biraz paylı keserseniz ilmek atmak için lazım olacak. Buradaki beyaz ipimi de kestim. Çünkü daha sonra şu kenardan başlayacağız. Şimdi mavi ipimizle şu kenardan 6 ilmek atıyoruz. Birinci ilmek ve ikinci ilmeğin arasına girdim. 1 takıyorum. Şimdi taktığım ilmeğin bir önce boşluğuna giriyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek ilave ettim. Şimdi örmeye başlıyorum. Paçamızdaki 62 ilmeği de örüyorum. Diğer başa kadar gidiyorum. Bu paçaları misinalı şişle birleştirirseniz arka aralara sadece her iki boşluğa da 12'şer ilmek ilave edip dönerek de yapabilirsiniz. Şimdi buradaki ilmekleri ördüm. Şimdi ikinci paçanın ilmeğini atacağız. Bu araya 12 ilmek atacağız. Bakın şu ilave bıraktığımız iple bu kısma 12 tane ilmek atıyoruz. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bu da 12. ilmeğimiz. Şimdi buradaki ipimizi bırakıyoruz. Diğer paçadan devam ediyoruz. Aradaki 12 ilmeği örüp diğer paçaya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi paçamızdaki 62 ilmeği örüyoruz. Bakın şu A kısmına şöyle ilmek ilave etmiş olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar devam edelim. 6 ilmek bu başa ilave ettik. 12 ilmek araya ilave ettik. Şimdi buradaki sondaki başlangıca da 6 ilmek ilave edeceğiz. Ters yöndeyiz arkadaşlar. Ters yönde olduğumuz için bakın şişi şu önden 2 ilmeğin arasına girdim. 1 takıyorum. Taktığım ilmeğin boşluğuna giriyorum. 2 tekrar bu 2 ilmeğin arasındaki boşluğa giriyorum. 3 4 5 6 6 ilmek ilave ettim. Şimdi ters örgü olarak bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıranın başına geldik. Şimdi artık bu A kısmını şöyle azaltmalar yapacağız. Burası ön orta kısmımız. Burada her sıra kesme yapacağız. Fakat arkalarda popo kısmı daha geniş olsun diye 2 sırada bir kesmemiz olacak. 6 ilmek atmıştık. Şimdi bunun 5 tanesini örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Attığımız 6. ilmeği şöyle sağa doğru, bakın şu 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Yani 6 ilmeğin birini kesmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi orta kısma geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek attığımız ilmek. Şu bir ilmek paçamızın ilmeği. Şimdi bu ortadaki 12 ilmeği keserek her sıra keserek bitireceğiz. Şu paçanın bir son ilmeğini şöyle düzeltiyorum. Yanındaki ilmeği de düzeltiyorum. Ve ikisini birlikte kesiyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Şu son paçanın son ilmeği, şu da arada attığımız 12. ilmek. Bunları da şöyle sağa doğru kesiyorum. Ve devam ediyorum.
Şimdi sıranın sonuna geldik. 2, 4, 6 ilmek ilave etmiştik. Şuradaki de paçadaki son ilmeğimiz. Burayı da şöyle sola doğru keseceğimiz için 2 ilmeği düzeltiyorum. İkisini birlikte alıyorum ve 5 tane ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Tersine dönüyorum. Bu kısım olduğu gibi bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak öreceğiz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak örüyoruz. Şimdi ön yüze geldik. Dediğim gibi burası arka olduğu için bu sıra bu yanlarda kesme yapmayacağız. Şimdi diğer renge geçiyorum. İlk ilmeğimi de ördüm. Şu ipimi de biraz yürüteceğim. Bu kadar yeterlidir yürütmek. Şimdi o ön ortaya kadar devam ediyorum. Evet, kestiğimiz ilmeğe geldik. Şimdi yine bunu sola doğru keseceğimiz için şöyle düzeltip 2 ilmeği düzeltip kesiyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimiz kaldı. Yine bakın kestiğimiz ilmeğe geldik. Burayı da sağa doğru kesiyorum. Birini sağa, birini sola kesiyoruz. Bu yani ilk baştakini sola doğru, sondakini de sağa doğru kesip şurada bir üçgenlik meydana getireceğiz. Şimdi sıranın sonuna kadar devam ediyoruz ve ters tarafını ters örgü olarak geliyoruz. Hatta şurada bakın beyaz ipimizi yürüttük. Onun fazlalığını da kesebiliriz. Şimdi bütün ilmeklerimizi paçanın sonuna kadar düz örgü, arka tarafında ters örgü olarak tekrar sıranın başına gelelim. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Şu ön ortada arkadaşlar her sıra kesiyoruz. Her sıra bir bir keserek şuradaki 12 attığımız 12 ilmeği bitireceğiz. Fakat arkaya popoya gelen yerleri şimdi bir sıra kestik. Beyazla giderken hiç kesmeden ördük. Yani bir sıra ön yüzde keseceğiz, bir sıra kesmeyeceğiz. Şimdi tekrar renk değiştiriyorum. 5 ilmek örüp kesmiştik ilkinde. Bu sefer 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Şöyle sağa doğru kesmemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Evet, orta kısma geldik. Kestiğimiz ilmekler artık belli oldu. Şimdi buradaki ilmeğimi şöyle düzeltiyorum. İkisini bir alıyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimiz kaldı. Ve şimdi de sağa doğru kesmemi yapıyorum. İlk başlarken sola doğru, sonunda da sağa doğru kesme yapıyorum. Ve sıranın sonuna kadar gidiyorum. Burada da şu 4 ilmeğimiz kalacak.
Şuradaki 2 ilmeği keseceğiz. Buradaki kesmemiz sola doğru olacak arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra tekrar ön yüze geliyoruz. Şimdi ön yüze geldiğimiz sıra bir sıra önce kesme yaptığımız için bu sıra kenarlarda kesme yapmadan orta noktaya kadar geldik. Şu kestiğimiz ilmek, yine şu ikisini düzeltiyorum. Kesmemi yaptım. Sola doğru kesme yaptım. Arada 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz kaldı. Şimdi şuradaki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Ve devam ediyorum. Sıranın sonunda kesme yapmayacağız. Bakın şu A kısmımızı şöyle şu şekilde birleştireceğiz. Devam ediyoruz. Bu sıra kesme yapmadığımız için düz olarak sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Ters örgü olarak da sıranın başına kadar geliyoruz. Ön yüze geldik. Bir sıra önce kesme yapmadığımız için bu sıra kesme yapacağız. Daha önce 4 yani 5 4, şimdi de 3 ilmek örüyoruz. 1 2 3 ilmek ördüm. Ve şöyle sağa doğru kesmemi yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi ön ortadaki kesme noktasına geldik. Bakın şu kestiğimiz ilmek. Yine şu ikisini düzeltiyorum. Kesiyorum. Arada 2 ilmeğimiz kaldı. 1 2. Tekrar sağa doğru kesiyorum. Ve devam ediyorum. Ön ortada her sıra kestik arkadaşlar. Yanlarda bir sıra kesmedik. Yani ön yüze geldiğimizde bir sıra kesmedik, bir sıra kestik. Misinalı şişle yapan arkadaşlar olursa bir tarafına böyle bir işaretleyici koyabilir. Ön ve arka olarak ayırabilir. Şimdi böyle düz bir şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Sonunda 3 ilmeğimiz kalacak. 1 2 3. Şuradaki 2 tane ilmeği keseceğiz. Şöyle düzeltiyorum. Kesmemi yaptım. 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka tarafta ters örgü olarak geliyoruz. Bakın şöyle bir göstereyim. Artık daha net belli olmaya başladı. Şurada sadece 3 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka tarafını gelelim. Tekrar beyaz renge geçelim. Bundan sonra 6 sıra mavi, 1 sıra beyaz olarak devam edecek örgüm. Şu ortadaki ilmeklerimiz bu sıra bitecek. Kenarlarımız devam edecek. Evet, beyaz rengi ipime geçtim. Bu sıra kesme yapmayacağız yanlarda. Düz örerek geldim. Şimdi orta kısımdayız. Bakın şu kestiğimiz ilmek. Yanındakini sola doğru kesiyorum. Ve artık birleşti kesmelerimiz. Bu da bu taraftan gelen kesme ilmeğimiz. Bunu da sağa doğru kesiyorum.
Ve artık kesme işlemimiz bu ön orta noktada bitti. Şimdi devam ediyorum. Kenarlarda kesme yapmadık. Bir dahaki sıra kesme yapacağız. Şimdi bütün ilmeklerimi düz, arka tarafında ters olarak örerek diğer başa kadar geliyorum. Tekrar ön yüze geldik. Bir sıra önce 3 ilmek örüp kesme yapmıştık. Bu sırada 2 ilmek örüp 1 2 ilmek örüyorum. 3 ve 4. ilmeği şöyle sağa doğru kesmemi yapıyorum. Sadece 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi orta noktaya kadar devam ediyorum. Orta noktada aslında kesmemiz yok. Sadece 2 ilmeği şöyle ortaya kadar gelelim. Şuradaki 2 ilmeği yer değiştireceğiz ki şuradaki birleşme noktası çok fazla belli olmasın diye. Buraya kadar devam edelim. Tam ortadaki 2 ilmeğe geldik. Burada sadece şu 2 ilmeği şöyle bir yer değiştiriyorum. Ve örüyorum. Sıranın sonunda yine 2 ilmeğimiz kalacak. Şuradaki 3 ve 4. ilmeği kesiyorum. Buradaki 2 ilmeği de örüyorum. Şimdi ters tarafına geliyoruz. Daha sonra bir sırada yani düz olarak gidiyoruz ve tersini gelerek hiç kesme yapmadan tekrar ön yüze geliyoruz. Şimdi tekrar kesme sırasındayız. Bak, şurada kesmiştik. 2 ilmek örüp kesmemizi yapmıştık. Artık tek ilmeğimiz kaldı. Tekrar kesme yapıyorum. Ve devam ediyorum. Diğer başa kadar düz örgü olarak devam ediyorum. Ortadaki kesme işlemimiz bitmişti. Şu şekilde artık düz örgü olarak devam ediyor ortası. Sonda da şu bir ilmeğimiz kalınca şu 2 taneyi keseceğiz. Bir ilmeğimiz kalmış olacak. Daha sonra tersini geleceğiz. Bir sırada kesmeden öreceğiz. Sonra da tek bir ilmeğimizde kesip örgümüzü kesme işlemleri bitmiş olacak. Şimdi diğer başa gidelim. Buradaki kesmemizi yapalım ve arada da 3 sıra örelim. Son kesmemizi de birlikte yapalım. Bir sırada hiç kesme yapmadan gittim geldim, yani düz olarak ördüm, tersini geldim, 2 sıra beyazla da ördüm. Şimdi son bir kesmemiz kaldı. 6 ilmek atmıştık. Son bir ilmeğimiz kaldı. Misinalı şişte yapanlar döne döne yapacağı için bu bir ilmeği de kesecek arkadaşlar. Ama biz şimdi bu bir ilmeği kesmeyeceğim. Çünkü arkadan dikişli olduğu için şunu dikiş payı olarak hesap ediyorum. Yani şu bir ilmek dikişe gidecek, yine kesilmiş olacak. Yani toplamda 62 bir paçada, 62 bir paçada 124 ilmek, birer tane de sağda ve solda ilmeğimiz kaldı. 126 ilmeği beden boyu olana kadar devam edeceğiz. Bakın, burası arka ortanın yarısı. Şimdi 2 sırada pardon, yani kestik. Tersini geldik. Bir sırada düz ve ters olarak geldik. Her 3 sırada bir kesme yaparak bu arka orta noktasını daha uzun bitirmiş olduk. Burası da ön A kısmı. Şu şekilde. Burası tabi her sıra kestiğimiz için daha çabuk bitti. Diğer tarafta aynı, başta ve sonda işlemlerimiz hep aynı şekilde devam etti. 3 sırada bir keserek gittik. Burada bir ilmeğimiz kaldı.
Dediğim gibi misinalı şişte yapanlar bunu da kesecek. Ama biz dikişe kullanacağımız için bu bir ilmeği kesmiş kabul ediyoruz. Böyle devam edeceğiz. Şimdi burada gövde kısmı olana kadar dediğim gibi çizgi olayları tamamen size kalmış. Ben hep 6 sıra mavi, bir sıra beyaz olarak devam edeceğim.